Ekonomik büyümenin devam etmesi, daha riskli varlıklara paranın geçmesiyle gümüşün daha da değerlenmesini ben bekliyorum. Bizim uzun zamandır hedefimiz $43 onstu. Onun da geçilmesiyle birlikte ki çok yakınız oraya. $50 ons hedefim var benim Hı hı. gümüşte ama altında bence, yani bir yatay bir süreç olabilir Hı hı. $3.700-$3.800 arasındaki o bölgede. Tabii benim gümüş favori yatırımı olduğu için hoşuma gitti doğal olarak. Ben devrimi her gördüğümde karşımda dev bir gümüş. Şaka Evet. bir yana ama 2025'te altın günü gümüş günü olacak Aynen demiştin. O demiştim. da öyle bir Aynen, videomuzun aynen. başlığıydı hatta. Kesinlikle. Ve gümüş artık düğünlerde takılıyor işte. Kesinlikle ki bu daha yani bir trendin sonu değil. Yani bazen böyle artık herkesin diline düşünce trendin sonu geldi deriz de daha orada değiliz. Yani çünkü ben böyle hayatım boyu gümüş feni olmadım. Ben hep dönemsel bakıyorum olaylara. Ben hala, böyle değildim, yaşarken oldu mu diyoruz. Bizim şartlar bu hale getirdi ya falan. Şimdi Çok güzel. 2028'e kadar bunun 2019'da başlayan 2028'e kadar devam edecek bir döngü olduğunu düşünüyorum. 2028'de biriktirdiğim fiziki gümüşleri de satacağım. Büyük ihtimalle. Yani şartlar değişirse bakarız ama beklediğim hareketlenmeler olursa beni gümüşe ilgimi çok yükselten şey biraz ekonomi tarihini çok okumak, gümüşün en eski para birimi olması ve uzun zamandır büyük baskı altında kalması ve gerçekten finansal sistemin gümüş üzerinden dünya ekonomik sistemini, bunu hep anlatıyorum mu? Gümüş üzerinden manipüle ediyorlar yani uzun zamandır. Yani altına dayalı bir sistemdi tarih boyunca ama altının kardeşi gümüş halkın parası olduğu için aslında aralarındaki rasyo ne kadar manipüle edilirse finansal sistem o kadar bu Kâr işin ediyordu, üstündeydi. tabii. Ve gümüşü o kadar uzun zamandır göz ardı edip kenara attılar ki. Fakat kenara atarlarken JP Morgan gümüş konusunda hiç öyle düşünmüyordu. Ve dünyanın hala en fazla rezerv banka olarak elinde tutan banka JP Morgan. Bu dünyanın en büyük finansal kuruluşunu konuşuyoruz. Ve elinde çok kuvvetli gümüş rezervi olduğunu konuşuyoruz. Fakat bu rezervi daha çok fiyatı manipüle etmek için kullanıyor uzun zamandır. Fakat oyunun değiştiği zamanlarda ben de finansal tecrübem hep şunu gösterir. Büyük oyuncular uzun süre var olmalarının ana resmi hiçbir zaman aynı oyunu sürekli oynamaları değildir. Uzun yıllar aynı oyunu oynarlar. Bir gün oyun değişirse şartların değiştiğini görüp oyunu değiştirirler. Şimdi ben de gümüşte oyunun değişeceğine oynuyorum uzun zamandır ve değişmeye başladığını görüyorum. Oyun henüz tam olarak değişmedi. Hala manipülasyon devam ediyor. Yani ekran fiyatıyla fiziki arasında inanılmaz bir manipülasyon, baskı, fiyat farkı var, oynama. Bu fiyata daha dramatik bir rally etkisi daha yapacak. Bunun tam olarak zamanlaması bulmakla zor olmakla beraber teknik olarak bunun yani en azından buradan 1-2'ye katlama daha dolar bazında en az yapabileceğini 2028'e kadar düşünüyorum. Fazlası, çok daha fazlası gelebilir. Ama ben hani onun olacağına dair değil, olasılık dahilinde fakat hani en azından buradan o rally'yi yapmasını görmeden ki altın bunu yaptı, sıra gümüşte. O yapmadan ben bu oyunun zaten herhangi sonuna yaklaştığımızı bile düşünmem. Oralar geldiği zaman o zaman daha yüksek olur mu olmaz mı? İnşallah o zaman başka bir yayında tartışıyor oluruz. Harika. Peki fiziki olarak? Ya şimdi fon olarak da tabii olabilir ama mesela Türkiye'de bir banka fonu üzerinden aldığınız zaman bir Türk bankasının oluşturduğu bir gümüş fonu oradan bir %17,5 stopaj ödüyorsunuz. Vergi ödüyorsunuz, Otomatik olarak kesiliyor hesabınızdan. Fiziki aldıysanız ve onu tutuyorsanız öyle bir vergiye muhatap değilsiniz. Şimdi ben bunu söylüyorum. Yarın bir gün Sayın Şimşek getirip de oralara da vergi. Zor. Ne yaparlarsa şöyle oluyor. Fiziki malzemelere getirilen vergiler otomatik olarak fiyatın üstüne yansıyor. Dolayısıyla fiyat yukarı gidiyor. Artıyor, doğru. Dolayısıyla yani kazancınıza vergi verecek olsanız bile fiyat o kadar artar. Öyle fiyatlıdır. Onun için fiziki candır. Fiziki altında, fiziki gümüşte candır. Yani gerçekten iyi saklamaktır. Hatta şöyle söylüyorum. Fiziki altın candır. Fiziki gümüş canandır. Altın ve gümüşün yükseleceğini 2025'te özellikle gümüşün çok büyük potansiyel taşıdığını söyleyen birkaç kişiden biriyim. Seninle yaptığımız o yayınlarda da anlatmıştım ben. Ve buradan, yani sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu altın ve gümüş daha yukarılara gidecek 2026'da. Ama o kadar hızlı geldi ki ons bazında altın ve gümüş. Düzeltme yapması kaçınılmaz böyle durumlarda. Küçük yatırımcı da senin dediğin gibi. Ya bugüne kadar almadık, uçtu gidiyor, her gün gidiyor. Ne yapsak? Alsak mı diyen ve alan var bu arada maalesef. Yani uyarmamıza rağmen
Yani bekleyin, izleyin yani. İlla bir şey almak zorunda değilsin. Bir izle bakalım, bir gör orayı. Çünkü çok hızlı geldi. Bir de elimde altınım var, ne yapmalıyım, bozmalı mıyım dediğim gibi. Ben orada şöyle yaptım. Geçen gün hatta tweet attım, yayınlarımda da paylaştım. Arkadaş, Araf'ta kalmak istemiyorsan bir kısmını realize edersin, karını alırsın, bir kısmına devam edersin. Çünkü düşüşler fırsat olur gene önümüzdeki süreç için. Düştüğünde elindeki altın ve gümüş miktarını artırırsın, tekrar alırsın. Ve kendini o düşüş riskine karşı koruma altına almış olursun kısa vadede. Elinde hiç yoksa böyle arafta kaldığın, herkesin üşüştüğü, kuyruklara girdiği, altın aldığı veya herhangi bir yatırım ürünü için böyle herkesin bir şekilde eyvah kaçıyor almalıyım dediği yerde olma. Bekle. Piyasada fırsat bitmez. Yeter ki fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendirecek paran olsun, kaynağın olsun. Şimdi ne oldu? Bak ons gümüş 54 dolarların üzerine çıktı. Bugün 49 dolar, 49,5 dolar. %10 civarında kabaca bir düzeltme yapıyor şu an. Ons altın daha o kadar düzeltme yapmadı ama o potansiyel var. Altın gümüş rasyosu yukarı gitti yine 83'lerin hatta 85'lere falan geldi. Bu kısa vadede bakın zaten geçenlerde JP Morgan'ın CEO'su galiba açıklama yapmıştı. Ben altın yatırımcısı değilim ama işte portföyde biraz altında bulundurmak gerekiyor galiba falan dedim tamam arkadaşlar düzeltme geliyor. Sakin. Yapmayın yani. Acele etmeyin. Geliyor bunlar. Bakıyorsun Hindistan'da mıydı bir yerdeydi. Kuyruklar böyle birbirinin üstüne çıkıyor millet altın almak için. Baba bu oluyorsa kaç oradan. En azından kısa vadede. Kendini riske atma. Ama şunu söylüyorum. Altın ve gümüşteki geri çekilmeler önüne biraz vade koyan için bak bunu yaz aylarında da söylemiştim. Ağustos'a gelene kadar söyledik. Fırsattır dedik. Ağustos'tan sonra da patlayacak dedik zaten. Bütün grafikler gösteriyordu. Bütün gelişmeler gösteriyordu. Altın da gümüş de yukarı gidecekti ve oldu. Şimdi teknik seviyeleri bir kırdırdılar. Bu tarz piyasaları borsa yatırımcısı iyi bilir. Şöyle büyük yatırımcılar fotoğrafın devamına inandırırlar ki ellerindeki varlıkları rahatça realize edebilsinler. Sen zannediyor musun ki ons gümüşü 54,5 dolardan büyükler realize etti. Onlar 52'den çıktı, 51'den çıktı, 53'ten çıktı. Ama inandırdılar yukarıya, içeriye çektiler küçük yatırımcıyı. Şimdi küçük yatırımcı eyvah daha düşüş sürer mi? Yukarıdan yakalandık stresine girecekti şimdi. Buradan birazcık artık dinlenip 1-2 ay bakacağız önümüze. Çünkü buraya gelirken Trump'ın özellikle dikkat edin son bir haftadır sert teknik seviyeleri kıra kıra gittiği noktada Trump'ın açıklamaları yaptı bunu. Çin'e tarife dedi. Değil mi? Çıktı bir şeyler anlattı. Bir şekilde piyasayı manipüle etti. Daha öncesinde ABD Kongresi, ABD hükümetinin kapanması vesaire bunları yaşadık. Tüm bunlar besledi ve buraya hızlı bir şekilde getirdi. Vatandaşı da inandırdı düşmeyeceğine, içeriye çekti. Şimdi bundan sonraki süreçte peki altın ve gümüşün niye 2026'da yine yükseleceğini söylüyorsun Emre diyebilirler. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Fed faiz indirmeye devam edecek ama Amerika'da da enflasyon problemi bitmedi. Bu bir. Büyümelerle ilgili endişe devam ediyor. Bu 2. Yani bu stagflatif bir yapıdır. Bu devam edecek. 3. Dünyadaki borçluluğa, küresel borçluluğa bakınız. Devletlere bakınız. Kamu borçlarına bakınız. Hazin tabloyu görünüz. Kapitalist sistem mevcut haliyle tıkandı. Bir paradigma değişimi içerisinde dünya bunu hep anlatıyoruz. Fiyat para sistemi bu cebimizde hani cüzdanlarımıza sığmayan hani değerli olduğu için değil değersiz olduğu için cüzdanlarımıza sığmayan para var ya oradan çıkıyor dünya. Tüm dünyada çıkıyor. Dolayısıyla bu sistem değişim dönüşümlerinde yapay zeka, insan olan ihtiyacın azalması, şirketlerdeki değişim dönüşüm buralar bize hem bu enflasyonist yapı hem büyümelerle ilgili endişe hem dünyadaki güç savaşları dijitalizasyona geçiliyor olması, petrodolar sisteminin tartışılıyor olması, enflasyonist yapı önümüze jeopolitik riskleri hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ticaret savaşlarını hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ve buralar bizim için değerli metalleri besleyen yerler. Gümüşün farklı bir fonksiyonu da var. Sanayi metali olması, fonksiyonu vesaire, yenilenebilir birçok teknolojide kullanılıyor olması, arzın talebi karşılayamıyor olması son yıllarda, bakın sınırlı bir metalden bahsediyoruz. Dolayısıyla buraları besleyecek. Ve bu metallerin tarihsel boyutunu takip edenler şunu görebilirler.
uzun süreli bekletme, düzeltme dönemlerinden sonra sert yükseliş dönemleri olur. Dünyadaki bu enflasyon yapısını hani Amerika'daki enflasyon oranlarına bakarak düşünmeyin. Tüm dünya borçlanarak ilerliyor. Piyasa odaklı bir dünya var. Demin dedim ya, kapitalizmin mevcut hali tıkandı. Kamu borçlarına falan devletlere bakın. Ne hazin tablolar var. Amerikan hazinesine falan bir bakınız. Dünya ticaretiyle ilgili sıkıntılar var. Güç dengeleri yeniden değişiyor. Bu tablo bize 2026'da da değerli metaller için güzel bir fotoğraf sunuyor. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda şu da unutulmasın. Biz de daha dolar TL bacağını yaşamadık. Yani 42'lere geldik de. Şimdi gram yatırımcısı nereden etkileriz? Bak, ons bacağı var. Dolar TL bacağı var. Onsu bölersin 31,1'e. Dolar TL kuruyla çarparsın. Gram fiyatını bulursun. Şimdi biz de bir de hep beklediğimiz ama ekonomi yönetiminin bastırmaya devam ettiği dolar TL'deki yükseliş yaşandığında ons fiyatları da anlattığım gerekçelerle küreselde yukarı yönlü hareketin devam ettirdiğinde düşünün gram fiyatları altında ve gümüşte nerelere gidiyor. Evet, Yatırım o tavsiyesi önemli bir değildir. ayrıntı. Ama tablo da çok açık önümüzde duruyor. Onu da ifade edelim. Fakat şu uyarıyı da yapayım. Şimdi böyle söyleyince ertesi gün büyük patlamalar bekliyor insanlar. Bu bir süreç.